Merhabalar, bu videoda baştan sona bir modeli Substance Painter'da boyayacağız. Benden hem YouTube yorumlarında hem de Instagram DM'lerinde sıkça bir Discord sunucusu açmam isteniyordu. Discord sunucusunu sonunda açtık. Açıklamadaki linkten Discord'umuza gelebilirsiniz. Elimizde şu şekilde bir model var. Bunu internetten bulup indirdim. Sizler isterseniz kendi yaptığınız bir model üzerinden boyamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Geçenlerde yorumlardan bir kişi silah boyamamı istemişti. O yüzden model olarak silah seçtim. Bir modeli internetten indirmiş de olsanız, kendiniz yapmış da olsanız hem modelimizin boyamaya hazır olması için hem de optimize olması için export'tan önce bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu ayarlardan ilki Modifiers panelimizde bulunuyor. Eğer modelinizde modifier'lar varsa modelinizi export ettiğinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların önüne geçmek için bütün modifier'ları onaylamanız gerekiyor. Bunu yapmak için A'ya basıyorum. Bütün modelimi seçiyorum. Sağ tıklayıp Convert'u meshliyorum. Bunu yaptığım zaman bütün parçalardaki modifier'lar kaydedilmiş oldu. Modelinizde mirror olabilir, subdivision olabilir. Bu tarz şeyler export'ta sıkıntı çıkarabilir. Bu yüzden öncelikle modelimizdeki bütün modifier'ları onaylamamız gerekiyor. Tekrar modelimi seçiyorum ve sağ tıklayıp Set Origin to Geometry diyorum. Böylece bütün parçaların orijin noktası merkezine gidiyor. Bu modelin UV'si açık ama ben size göstermek için tekrardan UV'sini açacağım. UV'yi açarken Smart UV Project'ten yararlanacağız. Blender'ın kendi içerisindeki bu Smart UV Project özelliği şu anda oldukça düzgün çalışıyor. İsterseniz siz yine elinizle unwrap yaparak UV'yi açabilirsiniz. Ben şu anda onunla uğraşmamak için direkt Smart UV Project'ten yararlanacağım. UV derslerimiz başladığı zaman nasıl manuel bir şekilde UV açabileceğimizden de bahsedeceğim. Öncelikle modelin UV'lerini kaldırmakla başlayalım. Data paneline geliyorum. Burada UV Map seçeneğimiz var. Bunu açtığımda burada bizim mevcut UV maplerimiz görünüyor. Öncelikle bizim bütün UV maplerini silmemiz gerekiyor. Buradaki Vertex Group ve Shape Keys panellerini kapatıyorum. Tüm parçalara tek tek gelip buradaki UV map'ini siliyorum. Birden fazla UV map olabilir. Onları da yine tek tek eksiye basarak silebilirsiniz. Modelimizin var olan bütün UV maplerini kaldırdık ve internetten indirdiğiniz modelleri garanti olması açısından bu şekilde UV maplerini önce kaldırmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapacağımız şey dediğim gibi Smart UV Project kullanacağız. A'ya basıyorum. Bütün parçalar seçili. Bir parçanın seçili olması gerekiyor. Ben bunu namlu yapacağım. Namluya Shift'e basılı tutarak sol tıklıyorum ve namlumuz şu anda sarı renkte görünüyor. Edit moda geçiyorum ve A tuşuna basarak bütün modeli seçiyorum. U'ya basıyorum. Unwrap seçeneğinden Smart UV Project diyorum. Modelimizin yüzey sayısı fazla olduğu için ben burada Island Margin değerini artırmıyorum. Burasını bu şekilde 0 olarak bırakıyorum. Unwrap diyorum. Buradan yeni bir pencere açıyorum ve burayı UV editöre getiriyorum. Şu anda UV map'imizi görebiliyoruz. Burayı biraz daha düzgünleştirmek için bütün UV'mi A'ya basarak seçiyorum. UV panelinden Pack Island diyorum ve Pack diyorum. Biraz bekledikten sonra Blender bizim için bütün UV'yi boşlukları olabildiğince azaltarak paketliyor. Burayı tekrardan Join Left yere kapatabilirim. Şimdi yapmamız gereken önemli bir şey var. Texture paneline geldiğimiz zaman burada bir sürü texture'ımız olduğunu görebiliyoruz. Outliner editörünün Display Mode seçeneğinden Blender file açarsak burada materyaller penceresinde 20 tane materyalimizin olduğunu görebiliyoruz. Bizim burada bir optimizasyona gitmemiz gerekiyor. Öncelikle buradaki bütün materyalleri kaldıracağım. Shift'e basılı tutarak bütün materyalleri seçiyorum ve sağ tıklayarak delete diyorum. Bütün materyallerimi sildikten sonra namluya tıklıyorum ve burada new diyorum. Yeni bir materyal oluşturuyorum. İsmini rifle koyabilirim. A'ya basıyorum ve Ctrl L yapıyorum. Link materials diyorum. Bunu yaptığım zaman namluya verdiğim rifle materyalini kırmızı olarak seçtiğimiz bütün bu parçalara bu materyali ekliyor. Şu anda hangi objeye tıklarsam tıklayayım bütün objelere buradaki rifle materyali uygulanmış oldu. Peki biz bunu niye yaptık? Biz bütün parçalara ayrı ayrı materyaller verebilirdik. Dürbüne bir materyal, şarjöre bir materyal diye bir sürü materyal verebilirdik. Bizim burada dokulandıracağımız modelin parça sayısı yüksek ve biz her bir modele ayrı bir materyal verirsek ve bu materyallerin her birine de mesela 4K bir texture verirsek bizim bu modelimizdeki parça sayısı kadar texture'ımız olacak. Bu da sahnemizin renderını bile alamamamız demek. Zaten bu modeli o kadar parçalı bir şekilde 4K texture'lı oyuna koyarsak oyunumuzun optimizasyonu bile kötü duruma gelecek. O yüzden biz burada bir optimizasyon yapıyoruz ve bütün modele tek bir materyal veriyoruz. Blender'daki Overlays panelinde Face Orientation var. Bunu aktif ettiğimizde bizim yüzeylerimizi gösteriyor. Mavi olan yüzeyler bizim gözümüzle göreceğimiz yüzeyler olmalı. Eğer mesela buradaki namlu kırmızı olsaydı biz bu namluyu göremeyecektik. Eğer bir iç mekan yapıyorsanız bu iç mekanın iç kısmı da mavi olmalı. Dış kısmı kırmızı olmalı. Yani siz modelin neresini görmek istiyorsanız orasını mavi yapmanız gerekiyor. Eğer modelinizde kırmızı bir yüzey varsa modelinizi seçin. Edit moda girin. A'ya basıp bütün parçayı seçin. Alt ne yaptığımız zaman bize normal menüsünü açacak. Burada flip dediğimizde kırmızı olan yüzeyleri maviye çevirebiliriz. Aynı zamanda mavi olan yüzeyleri de kırmızıya çevirebiliyoruz. Bunun kısa yolu Shift ve N'ye basmaktır. Shift N kısa yolu direkt bütün kırmızı yüzeyleri maviye çevirecektir. Artık modelimizi export edebiliriz. A'ya basıyorum. Bütün modelimi seçiyorum. File diyerek export'tan FBX'i seçiyorum. Burada modelimizin ismini rifle.fbx olarak adlandırabiliriz. Selected Objects diyorum ki silahımı gönderebileyim. Çünkü az önce A'ya basarak silahımı seçtim. Eğer sahnenizde birden fazla obje varsa sadece göndereceğiniz objeleri bu şekilde A'ya basarak seçebilirsiniz. Aynı zamanda yine bu şekilde birden fazla
fazla objenizi de aynı anda dokulandırabilirsiniz. Export FBX diyorum. Şimdi de Substance Painter'a geçebiliriz. Substance Painter programımıza geçtik. File'e basıyorum. New diyorum. Select diyerek modelimi seçiyorum. Burada bize çözünürlüğümüzü soruyor. Modeli ne için kullanacaksanız ona göre bir çözünürlük seçebilirsiniz. Bir oyunda kullanılacaksa ve çok göz önünde olması gereken bir modelse, mesela biz şu anda bir tüfek boyayacağız ve bu tüfek karakterimizin elinde tutacağı bir şeyse, o zaman bunu 4K yapabiliriz. Çünkü göz önünde bulunacak objelerin olabildiğince iyi görünmesi gerekiyor. Ama map'in herhangi bir yerinde bulunacak bir teneke kutuysa 512 veya 256 yapabilirsiniz. Orada çözünürlüğü yükseltmenize gerek yok. Normal map formatında biz Blender'da çalışacağımız için burada OpenGL'i seçiyorum. Eğer bu texture'ları Unreal Engine atacaksınız, orada DirectX seçebilirsiniz. Burada seçeceğiniz normal map formatı kullanacağınız programa göre değişiklik gösterecektir. Blender OpenGL kullanıyor. Biz de Blender'da çalışacağımız için şu anda OpenGL'i seçiyorum. Burada yapmamız gereken başka bir ayar yok. OK'ye basıyorum. Modelim geldi. UV map'imi sağ tarafta görebiliyorum. Burayı kapatacağım. UV map ile şu anda işimiz yok. Modelimiz şu anda Substance Painter'a geldi. Şimdi yapacağımız şey bu modelimizin bake'ini almak. Modelimizin bake'ini almak için sağ tarafta bulunan Texture Set Settings panelini açıyorum. Biraz aşağıya geliyorum ve Bake Mesh Map seçeneğini seçiyorum. Substance Painter'ın modeli tanıyabilmesi için bake alıyoruz. Bu bake alma işlemi Substance Painter'ın modelin neresinin köşe olduğu, neresinin kenar, neresinin karanlıkta kaldığı gibi bazı detayları algılamasına yarıyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Sol tarafta bizim bazı açıp kapayabildiğimiz seçenekler var. Normal seçeneği oyunlarda çok kullanılıyor. Çünkü çok güzel bir optimizasyon sağlıyor. Kullandığımız dosyanın aynısını tekrardan burada açıyorum. Bu şişkinlik bizim normal map'imizle alakalı. Normal map detaylı ve yüksek çözünürlüklü modelin yüzeyini, low poly modelin yüzeyine bir doku olarak geçiriyor. Böylece mesela 100.000 face'ten oluşan bir modeli 10.000 face'lik bir modele doku olarak kaplayabiliyoruz. Böylece aslında 10.000 face'ten oluşan bir model sanki çok detaylıymış ve 100.000 face'ten oluşuyormuş gibi gösterebiliyoruz. Workspace normal genellikle akıllı materyallerde kullanılıyor. Dünya koordinatlarına göre normal yönlerini belirliyor. Biz az önce bu modeldeki bütün parçalara Rifle isminde bir materyal verdik. Ancak siz buradaki bütün parçalara ayrı ayrı materyaller verebilirsiniz. ID Map de aynı bunun gibi çalışıyor. Mesela bu modelin ahşap, metal veya plastik parçaları olabilir. Bu parçaları ID Map ayırt ediyor ve bu şekilde boyamayı kolaylaştırıyor. Kısaca böyle anlatabilirim. Ambient Occlusion'ı genelde iki kelimenin baş harfleri olan AO olarak görürsünüz. Girinti ve çıkıntılardaki gölgeleri oluşturuyor. Curvature modelin çizik, kir ve aşınma gibi efektlerinde kullanılıyor. Position'da yine smart materyallerde kullanılan bir ayar. Thickness modelin kalınlığını belirliyor. Bazı efektler için gerekli bir ayar. Height ayarı Blender'daki Displacement Map. Bend Normals Ambient Occlusion için kullanılan bir ayar. Opacity'de geçirgenlik ayarı. Yani biz bu modelimizde bir cam kullanacaksak o zaman buradan opacity'yi açabiliriz. Buradaki seçenekler kısaca bu şekilde. Sağ tarafa geldiğimizde output size'ımızı görebiliyoruz. Burada alacağımız bake'in çözünürlüğünü seçebiliyoruz. Biz modelimizin çözünürlüğünü 4096 aldığımız için buraya otomatikman 4096 geldi. Ama siz burada isterseniz çözünürlüğü düşürebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir husus var. Modelinizin bake'ini 4096 alırsanız texture'ınızın çıktısını daha düşük bir değerde alabilirsiniz. Yani ben 4096 bir bake aldım ama çıktığı 512 istiyorum diyebilirsiniz. Ancak bunu tam tersini yapamıyorsunuz. Yani ben bake'i 592 aldım, çıktı 4096 almak istiyorum yapamıyorsunuz. Biz şu anda 4096 kullanacağız. Burada High Poly Parameters diye bir seçeneğimiz var. Bizim şu anda High Poly ve Low Poly olarak iki tane modelimiz olmadığı için aynı modeli High Poly olarak buraya tekrardan yükledim. Substance Painter'da ilk başta File'daki New seçeneğinden açtığımız obje Low Poly olmalı. Daha sonra buradan High Poly Parameter seçeneğinden seçtiğimiz obje de High Poly olacak. Çünkü bizim boyamak istediğimiz obje Low Poly. O yüzden bizim seçtiğimiz modelde Low Poly olması gerekiyor. Eğer modelinizin sonunda burada göründüğü gibi Low ve High seçenekleri varsa buradan Match kısmını By Mesh Name seçebilirsiniz. Buradaki Max Frontal Distance'tan High Poly modelinizin bu şişkinlik kısmını arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer bunu arttırırsam buradaki şişkinlik artacaktır. Azaltırsam da düşecektir. Modelinizin üzerinde şu şekilde kırmızı kısımların olmamasına dikkat edin. Eğer burada kırmızı renkleri görüyorsanız buradaki ayarı kırmızıları görmeyene kadar arttırabilirsiniz. Anti-aliasing seçeneğimiz önemli. Burada 4x, 16x ve 64x olarak 3 tane seçeneğimiz var. Eğer bu modeli bir video oyununda kullanmak üzere boyuyorsanız o zaman 4x veya 16x sizin işinizi görecektir. Ancak eğer bunu pre-render bir işte kullanacaksanız yani bir animasyon filmi olur, sadece bir fotoğrafını almak olur. O zaman 64 yapabilirsiniz. 64 seçeneğini oyunlarda kullanmıyoruz. Çünkü optimizasyona negatif yönde etki eden bir seçenek. Buradan ben şu anda 16'yı seçeceğim. Low ve High Poly olarak iki modelimiz yok. Ancak olsaydı buradan isimlerinin ne olduğunu girebilirdik. Suffix isimden sonra gelen eke deniyor. Prefix de isimden önce gelen eke deniyor. Başka bir ayarımız yok. Sadece buradan output'umuzu seçtik. High Poly'mizi ekledik. Anti-aliasing'imizi de ayarladık ve buradan da ekleyip çıkarmak istediğimiz ayarlarımızı yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken Bake Selected Textures demek. Sol tarafta da görüldüğü üzere bake işlemimiz tamamlandı. Şimdi Return to Painting Mode diyorum. Modelimiz bu şekilde gri görünüyorsa bake'imiz sorunsuz geçmiş demektir. Tabi bazı sorunlar olabilir. Şöyle modelimizi inceleyelim. Mesela namlu kısmında bir sorun var. Aynı zamanda şuradaki kurma kolunda da sıkıntı var. Bu şekilde koyu gri alanlar hatalı olan kısımlar. Biz az önce modelimizin bir high poly'si olmamasına rağmen seçeneklerden high poly'yi seçip aynı dosyayı tekrar aktararak bake aldık. Bunun sebebi aslında buradaki bu gri alan bake sorununu ortadan
ortadan olabildiğince kaldırmaya çalışmaktı. Eğer bunu yapmadan direkt modeli olduğu gibi bey kalmaya çalışırsak buradaki gri alanlar çok daha fazla olacaktı. Modelin üzerindeki gri alanların belli başlı bir sebebi yok ve garanti %100 bir çözümü de yine maalesef ki yok. Bey kaldıktan sonra bazı yerler gri çıkabiliyor. Bu belli başlı birkaç sebepten kaynaklanabiliyor. UV haritasında problem olabiliyor. Aynı zamanda bazı yüzlerin yönü ters olabiliyor. Bu yüzeylerin yönünün tersliğini Blender'da kontrol edebilirsiniz. Onun dışında high ve low poly modellerde sıkıntılar olabiliyor. Yine aldığımız bake'te de bazı problemler olabiliyor ve modelin normal haritasında da yine dediğim gibi bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu gri alan sorununun %100 bir çözümü ve kesin şundandır diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Bunu biraz sizin araştırıp bulmanız ve deney yanıl yapmanız gerekiyor. Şimdi boyamamıza başlayabiliriz. İsterseniz buradaki filter bölümünden smart materyalleri seçebilirsiniz. Burada smart materyalleri seçtiğimiz zaman önümüze bir sürü materyal çıkaracak. Buradan istediğimizi kullanabiliriz. Aynı zamanda kendimize bir smart materyal oluşturabiliriz. Buradan bir fill layer ekliyorum. Eklediğim fill layer'ın rengini base color'dan ayarlayabilirim. Base color'a tıklıyorum ve buradan rengini istediğim gibi değiştirebilirim. Biz şimdi bu silahımızın modellemesinde CS2'de bulunan Asimov silahını taklit etmeye çalışabiliriz. Asimov silahında en çok bulunan renk beyaz. O yüzden ben bunu direkt beyaza getiriyorum. Buraya bir klasör açıyorum ve buradaki layer 1'e buradaki klasörü sürüklüyorum. Bu klasörün ismini değiştirebiliriz. İsmini genel beyaz koyacağım. Mesela biz şu anda turuncu kısımlar eklemek istiyoruz. Ancak bizim burada uyguladığımız renk bütün modeli kapsıyor. Şimdi de tekrardan bir klasör açıyorum. Bunun ismini de detay alttan tire turuncu yapıyorum. Yine bu klasöre de bir adet fill layer ekliyorum. Ben bu layer mantığını sizlere sıfırdan uzmanlığa derslerinde anlatmıştım. En üstte olan en görünür olandır. Bizim şu anda eklediğimiz fill layer'ın rengi gri. Mesela ben bunu kırmızıya çektiğimde şu anda modelimizin yüzeyinin kırmızı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü detay turuncu fill layer'ımız genel beyaz fill layer'ımızın üstünde bulunuyor. Eğer ben bu genel beyaz layer'ını üste taşırsam şu anda beyaz renk görünür oldu. Layer mantığı kısaca bu şekilde. En üstteki en önde görünen oluyor. Turuncuyu tekrardan yukarıya alabiliriz. Eğer biz parçalarımıza tek tek texture verseydik tek yapmamız gereken buradaki texture setlist menüsünden materyallerimizi eklemekte. Tek bir materyal kullandığımız için filtrelemeyi texture olarak değil parça olarak yapacağız. Bunu yapmanın da yine kolay bir yolu var. O da klasörün yanındaki bu kare tuşuna tıklamak. Buna tıkladığımızda artık bu turuncu renginin nerede görünüp nerede görünemeyeceğini seçebiliyoruz. Burada bütün parçalar tikli. Ben buradaki bütün tikleri şu şekilde kaldırmaya başladığım zaman altından bu şekilde gri ve çizgili bir bölüm çıkıyor. Bu koyu gri ve çizgili kısımlarda bu turuncu texture görünmeyecek. Bütün parçaları tek tek kapatıyorum. Nerede görünmesini istiyorsam oraları seçeceğim. Mesela arkadaki şu ve şu parçada görünebilir. Şu parçada da görünmesini isteyebiliriz. Şuradaki parçalarda da yine görünebilir. Aynı zamanda şuradaki parçaya da verebiliriz. Dürbün kısmında da bazı detaylara yine bu turuncu materyalini verebiliriz. Aynı zamanda şarjörün alt kısmını yine seçebiliriz. Şu anda bu kadar yeterli. Buradan çıkmak için fill layer'ımıza tıklayabiliriz. Şu anda turuncu ve beyaz detaylarla silahımız bu şekilde görünüyor. Siz isterseniz direkt buradaki smart materyallerden de boyamanızı yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Öncelikle hazırladığım materyalleri göz simgelerinden gizliyorum. Burada istediğimiz materyali layer penceremize ekliyoruz. Buradaki still paint materyalini sürükleyip layer pencereme bırakıyorum. Bu smart materyaller hazır karıştırılmış materyaller oluyor. Bunun klasörün içerisinde sharpen, kirlilik, parlaklık, ana paint ve base metal gibi bazı materyallerimiz oluyor. Siz isterseniz direkt buradaki smart materyali buraya sürükleyip bunun ayarlarıyla oynayarak istediğiniz materyali yine elde edebilirsiniz. Ben şu anda sizlere bir materyali nasıl sıfırdan oluşturabileceğinizi gösteriyorum. Şimdi de siyah kısımlarımızı yapalım. Bir klasör açıyorum. Buna da detay siyah diyorum ve içerisine bir layer ve bu layer'ın içerisine de bir fill layer ekliyorum. Fill layer'ımın rengini siyah yapıyorum ve klasörün karşısındaki kareye tıklıyorum. Az önce sizlere tek tek buradaki tiklerden kapatmayı göstermiştim. Şimdi de direkt topluca yapmayı göstereyim. Buradaki simgeye tıkladığımız zaman exclude all seçeneğimiz var. Buna tıkladığımızda bütün seçeneklerden otomatikman çıkıyor. Yine burada include all diyerek hepsini aktif edebiliyorsunuz veya buradaki inverse seçeneğinden de tam tersini yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim siyah boyayacağımız yerler buradaki tutma bölümü. Şuradaki parçayı, şu scope kısmını ve şuradaki parçayı da yine seçebiliriz. Boyanmayan parçalarını da elle ekliyorum. Ayak kısmını şuradaki parçalarını da siyah yapıyorum. Bazı detayları verebiliriz. Şuradaki küçük vidaları da yine siyah yapabiliriz. Asimov'un orijinalinde şu dürbün kısmı beyazmış. Orayı bir düzeltelim. Maskelerden yardım alabiliriz. Genel beyazı duplicate layer deyip kopyalarız. Bunun ismini dürbün beyaz yapalım ve bunu detay siyahın altına taşıyacağım. Dürbün beyazın etki edeceği yeri seçeceğim. Kareye tıklıyorum. Buradan exclude all deyip her yerden çıkıyorum ve sadece dürbün olacak şekilde seçiyorum. Siyah materyaline sağ tıklayıp bir black mask ekleyeceğim. Bunu yaptığımızda silahımızın üstündeki bütün siyah detaylar kayboldu. Biz şimdi bu siyah detayları tekrardan ekleyeceğiz. Bunları eklemek için silahımın üzerinde bu şekilde geziniyorum. Kontrol ve sağ tık ile fırçanızı büyütüp daha kolay yapabilirsiniz. Bu yöntem yapabileceğiniz en kolay yöntemlerden bir tanesi. Şimdi dürbündeki siyah rengi kaldıralım. Fırçamızı tekrardan küçültüyorum. Bunun için sağ tıklayacağım ve aşağı indiğimde burada grayscale ayarını sıfıra getiriyorum. Siyah ile boyadığım yerler detay siyah materyalini kullanmayacak. Bütün dürbünümü tekrardan boyuyorum. Şimdi siyah detaylarımızı eklemek kaldı. F6'ya basarak ortografik görüntüye geçiyorum ve silahıma yakınlaşıyorum. Sol taraftaki poligon fill aracımı kullanacağım. Aracıma tıklıyorum. Dürbünümün
ucundaki kısımları tarayarak seçiyorum. Bu şekilde dürbünüme de siyah detaylar eklemiş oldum. Şu kısmı şu şekilde yapabiliriz. Sanki böyle daha güzel olduğu gibi. Yine şu kısımları da siyah yapabiliriz. Silahımızın renklendirme aşaması aşağı yukarı bu şekildeydi. Ben burada Asimov silahını birebir taklit etmeye çalışmıyorum. Sadece ona olabildiğince benzetmeye çalışıyorum. Tabii ki de görünüşünde farklılıklar olabilir. Zaten silah da aynı silah değil. Ufak tefek yazılar ve stickerlar yapıştırabiliriz. Bu işlemleri genelde ortografik modda yapmanızı tavsiye ederim. F5 ile normal moda, F6 ile de ortografik moda geçebilirirsiniz. Detay eklemek için öncelikle renklerimi kapatıyorum. Buraya bir layer ekliyorum. Layer'ımı en üste alıyorum. Bu layer'ımızın ismi detay turuncu olsun. Buna bir add paint diyerek bir paint ekliyorum ve yine bunu bir klasör haline getiriyorum. Öncelikle şu pencereyi biraz genişletiyorum. Sonrasında burada alfalara giriyorum. Alfalar içerisinde bir sürü çeşitli şekiller bulunuyor. Biz bu işlemleri direkt buradaki alfaya kullanabiliriz. Bir de buraya yazı yazalım. Bunun için tekrardan bir layer ekliyorum ve buradan text'e geliyorum. Burada istediğiniz bir yazı yazabilirsiniz. Bunun için Arial Bold'u kullanabiliriz. Buradan yazmak istediğim şeyi yazıyorum. Warning yazalım. Yazısını yazdıktan sonra rengini ayarlayalım. Base Color'dan damlalığı seçiyorum ve turuncu rengi seçiyorum. Warning yazısını buradaki çizgimize göre eğiyoruz. Biraz da büyütelim. Şu font daha çok yakıştığı için onu kullanacağım. Silgi aracıyla buradaki yazımı siliyorum. Kalem aracına tekrar geliyorum. Yazımı biraz hizalayıp yapıştırıyorum. Bu şekilde warning yazımızı da yazmış olduk. Buradaki turuncu kısımların etrafında da siyah detaylar var. İsterseniz onları da yapalım. Bu düz çizgileri eklerken başlangıç noktanıza bir kere sol tıklıyorsunuz. Daha sonra shift'e basılı tutunuzda bu şekilde bir çizgi çıkıyor. Çizgi çıktıktan sonra yine sol tıkladığınızda oradan oraya düz bir çizgi çekmiş oluyor. Silahımızın genel görünümü şu anda hazır. Peki biz bu silahı bu şekilde mi bırakacağız? Tabii ki de hayır. Bizim bu silaha biraz yaşanmışlık katmamız gerekiyor. Üzerine biraz kir, pas, çizik ekleyeceğiz ki silahın biraz yaşanmışlığı olsun. Bunun için de maskeler kullanacağız. Bunun için bir adet klasör ekliyorum ve bu klasörün içerisine de fill layer ekliyorum. Black mask ekliyorum. Şu anda tek yapmam gereken şu paneli biraz genişletmek ve buradan akıllı materyallere girmek. Akıllı materyaller içerisinde kullanabileceğiniz bir sürü farklı maske bulunuyor. Burada hangi maskenin materyal üzerinde nasıl bir etkisi olduğu görünebiliyor. Bunlardan teker teker deneyerek hangisi güzel oluyorsa onu kullanabiliriz. Mesela burada 4'lik dry var. Bunu sürüklüyorum ve buradaki maskemin üstüne bırakıyorum. Burada hemen silahımızın üzerindeki etkisini rahatça görebiliyoruz. Şimdi biraz bu değerlerle oynayalım. Öncelikle bu rengin biraz koyu olmasını istiyorum. O yüzden buradan rengi şöyle biraz koyultacağım. Kirliliğin biraz balansını düşürmek istiyorum. Biraz da kontrastı ile oynayalım. Şu anda böyle güzel gibi duruyor. Mesela biraz da üstüne çizik ekleyelim. Bunun için dosyamıza bir adet fill layer ekliyorum. Black mask ekliyorum. İsterseniz şunu kopyalayıp şu ikisini silip de yapabilirsiniz. Ben tekrardan göstermek için bir daha yapıyorum şu anda. Buraya bir paint ekliyorum. Fırçaya geliyorum. Buradan çizik ekleyeceğiz. Biraz aşağı iniyorum. Şuradaki hatching space güzel görünüyor. Bunu seçiyorum. Biraz küçültebiliriz. Bunun rengini değiştirelim. Mesela siyah yapalım. Güzel duracak gibi. Şimdi buna biraz jitter ekleyebiliriz. Siz bunları biraz da tonunu değiştirerek, opaklığını değiştirerek daha fazla detay ekleyebilirsiniz. Şu üst kısma da biraz çizgi eklersek yine buralara da aynı şekilde. Ben şu anda silahı bu şekilde bırakacağım. Şimdi bu silahımızın texture'larını export alalım. Ctrl S ile kaydediyorum. File, export textures diyorum. Buradan konum soruyor. Ben rifle textures diye bir klasör atadım. Output template'te Blender için özel ayar bulunuyor. İsterseniz Blender'ı tercih edecekseniz bunu seçebilirsiniz. Veya CryEngine, Unity gibi çeşitli seçenekler var. Buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. File type'da PNG veya JPEG kullanabilirsiniz. Eğer oluşturduğum materyalde kalite kaybı yaşanmasın istiyorsanız o zaman PNG'yi seçebilirsiniz. Ama ben biraz daha materyalimi sıkıştırmak istiyorum diyorsanız o zaman JPEG'i tercih edebilirsiniz. Ben şimdi burada PNG'yi kullanacağım. Size kısmında başta bahsettiğim gibi exportumuzu istediğimiz çözünürlükte alabiliyoruz. Ben şimdi 4K alacağım. Export'a basıyorum. Texture'larımız export oldu. Base color'ımız, displacement'ımız, metalliğimiz, normalimiz ve roughness'ımız var. Şimdi bunları gidip Blender'da silahımıza giydirelim. Sol köşeden çekiyorum ve shader editor yapıyorum. Bazılarınızda açık gelmediği için göstermek istiyorum. Edit menüsünde Preference'a girdiğimizde burada Add-ons kısmında Node Wrangler diye bir add-on'umuz var. Bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirdikten sonra Principal BSDF'ye tıklıyorum. Bastığım tuşları şurada göreceksiniz. Ctrl, Shift ve T'ye basıyorum. Burada texture'larımızı görebiliyoruz. Sürükleyerek hepsini alıyorum ve
ve onaylıyorum. Texture'larımız geldi. Hem displacement hem normal kullanıyoruz şu anda. Displacement'a gerek yok. Displacement'ı kaldırıyorum. Doğru yerlere bağlamış mı diye kontrol ediyorum. Base color, base color'a bağlanmış. Roughness'a ve normalde normal map'e bağlanmış. Bu ekranı aşağıya alıyorum ve texture'ları aktif hale getiriyorum. Texture'larımızı silahımızın üzerinde görebiliyoruz. Bu videoda modelimizi hazırlayarak Substance Painter'a attık. Substance Painter'da materyalimizi hazırlayıp Blender'da tekrardan silahımızla birleştirdik ve final görüntümüze ulaştık. Substance Painter'da materyallerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.